Şu an kalbiniz çarpıyor. Bunu fark etmeden, düşünmeden, hiçbir çabaya gerek kalmadan yapıyor. Çünkü Allah onu tam da böyle, mükemmel bir düzenle işler halde yarattı. Bir insan kalbi ömrü boyunca milyarlarca kez çarpar. Hiçbir makine bu kadar uzun süre kesintisiz çalışamaz. Bu olağanüstü süreklilik, Allah'ın insana verdiği eşsiz bir lütuftur. Peki kalbi çalıştıran nedir? Beyin mi emir veriyor? Hayır, kalbin kendi içinde Allah'ın yerleştirdiği özel bir elektrik üretim merkezi bulunur. Tüm sistem buradan yönetilir. Bu merkeze sinüs düğümü denir. Sağ kulakçığın üst köşesinde oturan bu küçücük hücre kümesi, kalbin tüm ritmine liderlik eder. Sanki içinizde sessiz bir orkestra şefi vardır. Sinüs düğümü, dakikada onlarca kez elektrik darbesi üretir. Bu darbeler, kalp kasını kasıp kanı pompalamak için kullanılır. Süreç her saniye yenilenir ve hiç yorulmaz. Allah bu sistemi yedekli olarak tasarlamıştır. Sinüs düğümü görev yapmazsa başka düğümler devreye girer. Kalp asla savunmasız bırakılmamıştır. Her adımda bir yedek plan hazırdır. Elektrik darbesi önce iki kulakçığı kaplar. Bir dalga gibi hücre hücre yayılarak her ikisini aynı anda kasarır. Bu senkron hareket, kanın verimli biçimde aşağı inmesini sağlar. Ama bu dalganın doğrudan karıncıklara geçmesi istenmez. Allah'ın yarattığı düzende bir kapı vardır. Kulakçıkların kasılması tamamlanmadan karıncıklar uyarılmaz. Zamanlama mükemmeldir. Bu kapıya AV düğümü, yani atrioventriküler düğüm denir. Elektrik sinyali burada kasıtlı olarak yavaşlatılır. Kulakçıklar önce dolar, sonra karıncıklar kasılır. Sıralama hiç bozulmaz. AV düğümünden geçen sinyal his demetine girer. Bu ince ama güçlü lif paketi, elektriği kalbin alt bölgelerine ulaştıran ana iletim otoyoludur. Hiçbir sinyal bu yolu atlayamaz. His demeti, kalbin alt bölgesinde ikiye ayrılır. Sağ dal sağ karıncağa, sol dal sol karıncağa yönelir. İki kol aynı anda çalışır ve her iki tarafa eşit zamanlama sağlanır. Bu dalların ucunda Purkinje lifleri yer alır. İnce ağ gibi tüm karıncık kasını saran bu lifler elektriği son hücreye kadar ulaştırır. Hiçbir kas lifi sinyal almadan kalmamalıdır. Purkinje liflerindeki bu eş zamanlı uyarı sayesinde karıncıklar tek bir güçlü kasılma üretir. Dağınık bir kasılma yerine koordineli bir sıkıştırma hareketi gerçekleşir. Kan yüksek basınçta pompalanır. Tüm bu süreç saniyenin küçük bir diliminde tamamlanır. Allah'ın yarattığı bu zamanlama öylesine hassastır ki herhangi bir milisaniyeyi değiştirseniz pompalama verimliliği tamamen bozulurdu. Kalp kasının diğer kaslardan fark eden büyük bir özelliği vardır. İskelet kasları yorulabilir ama kalp kası Allah'ın özel bir enerji metabolizmasıyla donattığı için asla tükenmez. Kalp kasındaki mitokondri yoğunluğu vücudun diğer kaslarına kıyasla çok daha fazladır. Bu enerji fabrikaları kalbin asla yakıt sıkıntısı yaşamasını sağlar. Enerji üretimi hiç durmaz. Kalp kası dinlenme halindeyken bile yoğun çalışır. Egzersiz sırasında bu iş yükü birkaç katına çıkabilir. Allah bu kasın performansını olağanüstü bir esneklikle donatmıştır. Peki bu elektrik sinyalleri nasıl doğar? Her kalp hücresinin içinde özel iyon kanalları bulunur. Allah bu kanalları öyle programlamıştır ki hücreler sırayla açılıp kapanarak elektrik üretir. Sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonları bu sürecin baş aktörleridir. Bu üç element hücre zarından kontrollü biçimde geçerek elektrik farkı yaratır. Bu fark kasılmayı tetikler. Bu iyon hareketlerine aksiyon potansiyeli denir. Bir hücre uyarıldığında komşu hücreyi de uyarır. Bu zincirleme reaksiyon tüm kalbi milisaniyeler içinde dolaşan bir elektrik dalgasına dönüştürür. Ama her kasılmanın ardından mutlaka bir dinlenme dönemi gelir. Bu dönem olmadan kalp tekrar uyarılamaz. Allah bu koruyucu mekanizmayı kalbin sürekli çalışabilmesi için tasarlamıştır. Bu dinlenme evresine refraktör dönem denir. Sinüs düğümü bile bu süre içinde ek sinyal gönderemez. Kalp kendi sağlığını bizzat korur. Allah'ın bu düzeni insanlığın varoluşunu güvence altına alır. İnsan kalbi 4 odacıktan oluşur. 2 kulakçık, 2 karıncık. Allah bu 4 odayı öyle konumlandırmıştır ki kirli kan ile temiz kan asla birbirine karışmaz. Sistem çift devre olarak işler. Sağ taraf kirli kanı akciğerlere gönderir. Sol taraf ise akciğerden gelen temiz kanı tüm vücuda dağıtır. İki devre hiç kesintisiz, mükemmel bir uyum içinde aynı anda çalışır.
Sol karıncık sağ karıncıktan çok daha güçlüdür. Çünkü tüm vücudu dolaşan büyük dolaşım için çok daha fazla basınç gerekmektedir. Allah bu asimetriyi bilerek tasarlamıştır. Kalbin kapakçıkları da bu elektrik sisteminin vazgeçilmez ortağıdır. Her elektrik uyarısından sonra kapakçıklar doğru zamanda açılıp kapanır. Bu mekanik mükemmellik kanın geri kaçmasını engeller. Mitral ve triküspit kapakçıklar kulakçık ile karıncık arasındadır. Aort ve pulmoner kapakçıklar ise çıkış noktalarında görev yapar. Her biri mükemmel bir mühendislik harikasıdır. Doktorlar kalbin elektrik aktivitesini EKG ile ölçer. Allah'ın yarattığı bu elektrik sistemi telin ucundaki elektrotlarla dışarıdan okunabilir. Her dalgacık bir olayı temsil eder. EKG'deki P dalgası kulakçıkların kasılmasını gösterir. QRS kompleksi karıncıkların güçlü kasılmasını temsil eder. T dalgası ise karıncıkların dinlenme evresine girdiğini bildirir. Bu dalgaların şekli, büyüklüğü ve süresi son derece önemlidir. Herhangi bir sapmadan doktorlar kalp hastalığını tespit edebilir. Allah'ın yarattığı bu elektrik izi aynı zamanda bir sağlık günlüğüdür. Kalp ritim bozukluklarına aritmi denir. Bunların bir kısmı tehlikesizken bir kısmı hayatı tehdit edebilir. Allah'ın yarattığı sistemin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu bize hatırlatır. Ventriküler fibrilasyon en tehlikeli ritim bozukluğudur. Karıncıklar koordinesiz titreyerek kan pompalayamaz hale gelir. Defibrilatör cihazı bu durumda elektrik şokuyla ritmi yeniden sağlar. Defibrilatör bir bakıma kalbin kendi elektrik diline konuşur. Doğru zamanda verilen elektrik şoku bozulmuş ritmi sıfırlar ve sinüs düğümünün yeniden liderliği almasına izin verir. Modern tıp, kalbin elektrik sistemini şaşkınlıkla incelemektedir. Mühendisler bu sistemi yapay olarak taklit etmeye çalışmaktadır. Ancak 100 yıldır denenen hiçbir yapay kalp orijinaline ulaşamamıştır. Yapay kalp pilleri sinüs düğümünün görevini üstlenir. Küçük pil ile elektrot içeren bu cihaz kalbin ritim bozukluğunda devreye girer. Ama yine de Allah'ın yarattığı orijinalin kusursuz işlevini tam karşılayamaz. Sinüs düğümü kalp nakli yapıldığında bile işlevini sürdürür. Yeni kalp vücuda yerleştirildiğinde kendi ritmini başlatır. Bu özgün otomasyon Allah'ın bu hücrelere verdiği eşsiz programı gösterir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: "Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Allah alimdir, hakimdir." Kalbin her atışı bu ilahi ilmin ve hikmetin somut bir yansımasıdır. Kalbin ritmi duygu durumundan etkilenir. Korku, sevinç veya sakinlik anında ritim değişir. Beyin ile kalp arasında çift yönlü bir iletişim vardır ve bu iletişimi de Allah'ın yarattığı sinir sistemi yönetir. Sempatik sinir sistemi kalbi hızlandırır. Parasempatik sistem ise yavaşlatır. Bu iki zıt güç Allah'ın beden dengesini sağlamak için kurduğu mükemmel bir denge mekanizmasıdır. Adrenalin hormonu kalpte dramatik bir etki yapar. Tehlike anında salgılanan bu hormon kalp kaslarını daha güçlü ve hızlı çalıştırır. Allah bu kimyasal sinyal sistemiyle insanı tehlikeye karşı hazırlamıştır. Sporcuların kalpleri zamanla fiziksel olarak farklılaşır. Düzenli egzersiz kalp kasını güçlendirir ve her atışta daha fazla kan pompalanmasını sağlar. Bu uyum kapasitesi de Allah'ın insana verdiği büyük bir lütuftur. Kalp, embriyoda henüz 4 haftalıkken çarpmaya başlar. Allah o küçücük bedende henüz beyin gelişmeden önce kalbi çalıştırır. Bu sıralama, yaşamın sürdürülmesindeki ilahi önceliği gösterir. Bu ilk kalp atışını neyin tetiklediği hala bilim insanlarını meşgul eder. İlk elektrik sinyali nasıl oluştu? Hangi hücre ilk uyarıldı? Bu soruların kesin yanıtı henüz yoktur. Bazı sırlar Allah'a aittir. İnsan kalbi bebeklikten yaşlılığa kadar ritim değiştirir. Bebek kalbi çok daha hızlı çarpar. Yaşlılıkta ritim yavaşlar ama sistem işlevini sürdürür. Allah her hayat evresine uygun bir ritim programlamıştır. Kalp kasının hücreleri bölünme kapasitesini büyük ölçüde kaybetmiştir. Hasar gördüklerinde yenilenmek yerine skar dokusuyla doldurulurlar. Bu kırılganlık da insanı Allah'a muhtaç kılan ilahi bir hatırlatıcıdır. Kalp krizi geçirildiğinde bir bölge oksijensiz kalır ve hücreler ölür. Hayatta kalan hücreler bu yükü taşımaya devam eder. Bu denge ne kadar kırılgan olursa insanın yaratıcısına bağımlılığı o kadar açık olur. Koroner damarlar kalp kasını besleyen damarlardır.
Bu damarlar tıkandığında elektrik sistemi zarar görür. Allah'ın yarattığı tüm sistem birbiriyle iç içe geçmiş bağımlılıklar üzerine kurulmuştur. Kalp nakli teknolojisi mucizeler gibi görünse de sınırlıdır. Her yıl binlerce insan nakil beklerken hayatını kaybeder. Allah'ın yarattığı orijinal organa eşdeğer bir şey insan eliyle henüz üretilememiştir. Biyomühendisler yapay kalp kası geliştirmeye çalışmaktadır. Fakat gerçek kalp kasının elektrik mekanik uyumunu yeniden oluşturmak hala mümkün değildir. Her başarısız deney, ilahi mühendisliğin büyüklüğünü gözler önüne serer. Kalp hücrelerinin elektrik özellikleri sayısız gen tarafından kodlanmıştır. Bu genlerin her birinde bir hata olsa tüm sistem çöker. Allah bu genetik kodu hatasız yazmış ve nesiller boyu korumuştur. Bazı genetik kalp hastalıkları bu kodun bozulmasından kaynaklanır. Uzun QT sendromu gibi durumlar ölümcül aritmiye yol açabilir. Bu nadir bozukluklar normal işleyen sistemin nedenli olağanüstü olduğunu vurgular. Ses olarak da duyabileceğiniz kalp atışı aslında kapakçıkların kapanma sesidir. Her iki kalp sesi ayrı kapakçıkları temsil eder. Doktorlar bu sesleri dinleyerek kapakçık sorunlarını tespit edebilir. Kur'an'da Zummar suresinde şu ayet geçer. Allah, ruhları öldüklerinde alır. Ölmeyen ruhları ise uyku sırasında tutar. Kalbin ne zaman duracağı, yalnızca Allah'ın bilgisi dahilindedir. İnsanın kalbi sağ göğüs boşluğunda değil, solda konumlanmıştır. Bu yerleşimde tesadüf değildir. Sol karıncığın büyüklüğü, büyük damarların konumu ve göğüs kafesinin koruması birlikte planlanmıştır. Göğüs kafesi kalbi darbeden korur. Kaburgalar kasa görevi görerek dışarıdan gelen çarpmalarda kalbi sarar. Bu yapı Allah'ın hayat merkezini korumak için oluşturduğu biyolojik bir zırhtır. Perikardiyal kese kalbi saran ikinci bir koruma tabakasıdır. İçindeki sıvı kalbin sürtünmesiz hareket etmesini sağlar. Allah'ı bu mükemmel kaymaz yağlama sistemini kalbin ömür boyu korunması için yaratmıştır. Kalbin oksijene olan ihtiyacı son derece yüksektir. Vücuttaki tüm organlar içinde kalp en az oksijensiz kalabilen organdır. Allah bu hayati dengeyi korumak için koroner kan akışını özel mekanizmalarla desteklemiştir. Kalp, egzersiz sırasında koroner kan akışını dramatik biçimde artırır. Damarlar genişler, kan daha hızlı akar ve kaslar ihtiyaç duydukları oksijeni alır. Bu otomatik düzenleme Allah'ın vücuda koyduğu akıllı bir sistemdir. Kalbin her atışında yaklaşık 70 mililitre kan pompalar. 1 dakikada 5 litreye, bir günde 7 tona yakın kan vücudu dolaşır. Bu boyutlardaki bir pompa başka hiçbir mühendislik eserinde yoktur. Büyük arterlerin duvarlarında mekanik sensörler bulunur. Bu sensörler kan basıncını ölçer ve beyne sinyal göndererek kalp hızını ayarlar. Allah'ın yarattığı bu geri besleme sistemi basıncı daima dengede tutar. Bazen kalp ritmi uyku sırasında biraz yavaşlar. Vücut dinlenirken enerji ihtiyacı azaldığından kalp de temposunu düşürür. Bu ekonomik çalışma prensibi de Allah'ın yarattığı verimlilik sisteminin bir parçasıdır. Yüksek rakımlı yerlerde kalp daha hızlı çarpar. Oksijen azaldığında kalp daha sık pompalayarak ihtiyacı karşılamaya çalışır. Bu çevresel uyum Allah'ın insanı farklı koşullarda yaşayabilmesi için donatmıştır. Kalp sesi, dünya genelinde tüm kültürlerde huzur ve yaşamın simgesi olmuştur. Annenin karnındaki bebek, doğmadan önce ilk duyduğu ses olarak kalp sesini işitir. Bu sesin kökü, Allah'ın yarattığı düzenin ta kendisidir. Tıp dünyası, kalbi yüzyıllarca gizemli bir organ olarak görmüştür. İlk elektrografi, yalnızca 100 yıldan az önce yapıldı. Allah'ın milyonlarca yıldır işler tuttuğu bu sistem, ancak son dönemde anlaşılmaya başlanmıştır. Willem Einthoven, EKG'yi geliştirerek Nobel aldı. Bu keşif, kalp hastalıklarını teşhis etmede devrim yarattı. Ama keşfedilen şey, Allah'ın milyonlarca insan kalbine zaten yerleştirdiği muazzam elektrik sistemiydi. Bugün kalp cerrahisi olağanüstü bir noktaya ulaşmıştır. Bypass, nakil, yapay kapakçık ve ritim düzeltici cihazlar milyonlarca hayat kurtarmaktadır. Ancak tüm bu müdahaleler Allah'ın yarattığı orijinal üzerine yapılan yamalardan ibarettir. Geleceğin teknolojisi kök hücre ile kalp onarımı hedefliyor. Hasar görmüş kalp kasını yeniden üretmeyi hedefleyen bu araştırmalar umut verici. Fakat Allah'ın sıfırdan yarattığını onarabilmek bile baş başına bir ilim gerektirir.
Nanoteknoloji, kalp damarlarını temizlemeyi hedefliyor. Küçük robotların tıkalı damarları açması fikri laboratuvarlarda test edilmektedir. Ancak bu projelerin ilham kaynağı Allah'ın zaten işler halde bıraktığı doğal sistemdir. Tüm bu bilimsel ilerleme insanlığa büyük faydalar sağlamaktadır. Ama her ilerleme aynı zamanda yeni sorular doğurmaktadır. Allah'ın yaratmasındaki derinlik her cevapla birlikte yeni meraklar açar. Kalp, ruhun taşıyıcısı olarak manevi anlamda da derin bir yere sahiptir. İslam geleneğinde kalp hem biyolojik hem ruhsal bir merkez olarak görülmüştür. Bu ikili anlam her kalp atışını daha anlamlı kılar. Peygamber Efendimiz kalbin önemine dikkat çekmiştir. Bir hadiste şöyle buyurulur: bedende bir et parçası vardır. O iyi olursa beden de iyi olur. O bozulursa beden de bozulur. İşte o kalptir. Bu bilgelik hem ruhsal hem biyolojiktir. Modern kardiyolojide bu hadisi destekler biçimde bulgular sunmaktadır. Kalp sağlığı bozulduğunda beyin, böbrek ve akciğerler de etkilenir. Tüm vücudu birbirine bağlayan elektrik sistemi gerçekten merkezi bir konumdadır. Kalp hastalıkları dünyada en çok can alan hastalıklar arasındadır. Bu gerçek bize sağlığımızı korumanın bir ibadet olduğunu hatırlatır. Allah'ın verdiği bedeni korumak, ona şükrün somut bir biçimidir. Sağlıklı beslenme, kalp elektrik sistemini doğrudan etkiler. Magnezyum ve potasyum gibi minerallerin eksikliği ritim bozukluklarına yol açabilir. Allah hem gıdaya hem kalbe anlam katarak bunları birbirine bağlamıştır. Stres, kalp üzerinde gerçek bir biyolojik yük oluşturur. Kronik stres, elektrik sistemini bozabilir, ritim düzensizliklerine yol açabilir. Allah'ın zikre davet etmesi, kalp sağlığı içinde derin bir anlam taşımaktadır. Zikir ve dua sırasında kalp ritmi değiştiği gözlemlenmiştir. Huzur veren ibadetlerin parasempatik sistemi aktive ettiği araştırmalarda ortaya konmuştur. Allah'ı anmak, kalbi hem ruhsal hem bedensel olarak iyileştirir. Kalbin elektrik sisteminde her şey bir amaca hizmet eder. Rastlantı yoktur, fazlalık yoktur, eksiklik yoktur. Allah'ın yarattığı bu bütünlük, evrendeki ilahi düzenin küçük bir insan kalbinde yansımasıdır. Allah Hadid suresinde şöyle buyurur: O hem zahir hem batındır. Kalbin içindeki elektrik sistemi Allah'ın batıni ilminin bir yansıması. Kalbinizin her atışı ise onun varlığının açık kanıtıdır. Elektrik sistemini anlayan bir kardiyolog bile her atışta hayret içinde kalabilir. Bilgi hayranlığı artırır. Çünkü detayı öğrendikçe mükemmeliyeti daha net görürsünüz. Gerçek ilim Allah korkusunu besler. Kalbin ritmi dinlenirken dakikada 60 ila 100 arasında değişir. Ama ihtiyaca göre bu 3-4 katına çıkabilir. Allah yarattığı bu geniş performans aralığını insanın dinamik bir hayat sürmesini sağlamak için tasarlamıştır. Beyin sapı kalp ritmine müdahale edebilir ama kalbini durduramaz. Derin anestezi, bilinç kaybı veya beyin hasarında bile kalp çalmaya devam eder. Bu bağımsızlık Allah'ın hayatı koruma altına aldığının göstergesidir. Organ nakli sırasında kalp vücuttan çıkarıldıktan sonra özel solüsyon içinde birkaç saat yaşatılabilir. Bu pencere daralmadan önce yeni vücuda nakledilmelidir. Kalbini asıl yaşatan Allah olduğunu bu süre sınırlılığı bize gösterir. Kalbin oksijensiz kalma toleransı sadece birkaç dakikadır. Beyin için bu süre daha da kısadır. Ama kalp içinde bu sürenin aşılması geri dönüşü olmayan hasara yol açar. Yaşam ne kadar kırılgandır, ne kadar korunmalıdır. İlk yardımda kalp masajı hayat kurtarır. Ritmi durmuş bir kalpte dışarıdan uygulanan basınç geçici pompalama işlevi görür. Bu bile Allah'ın insan kalbinin nedenli mekanik mükemmelliyette tasarladığını ortaya koyar. Kalpten bağımsız çalışan bir dolaşım makinesi yalnızca kalp ameliyatları sırasında geçici olarak kullanılır. Saatler içinde bu makine vücudu yorar. Ama Allah'ın yarattığı orijinal kalp bunu ömür boyu sorunsuz sürdürür. Bir kalp atışında elektrik, mekanik, kimyasal ve hidrolik sistemler birlikte çalışır. Farklı 4 fizik dalını tek bir organda bir araya getirmek en ileri mühendislik altyapısıyla bile imkansızdır. Her kalp atışında yaklaşık 2 watt enerji harcanır. Bu enerji güneş enerjisiyle çalışan hücrelere değil, yediğiniz yiyeceğe dayanır. Allah, besin ile kalbi birbirine bağlayan bu akıllı enerji zincirine büyük bir anlam yüklemiştir.
Kalbin çalışması için gereken enerji ATP molekülü aracılığıyla taşınır. Her kasılmada milyonlarca ATP tüketilir ve anında yenileri üretilir. Bu enerji döngüsü hiç kesilmeden hayatın sonuna kadar devam eder. Sinüs düğümü hücrelerinin özelliği kendiliğinden depolarize olmalarıdır. Yani dışarıdan uyarı beklemeden kendi kendine elektrik üretirler. Allah bu özelliği onlara vererek kalbi otonom kılmıştır. Kalp atışındaki değişkenlik bile sağlık göstergesidir. Atışlar arasındaki küçük zaman farklılıklarına kalp hızı değişkenliği denir. Yüksek değişkenlik sağlıklı sinir sistemi uyumunu gösterir. Allah, kalbe dair Kur'an'da pek çok ayette atıfta bulunur. Kalbini mühürlenen kimse hakikati göremez. Kalbiyle anlayan kimse ise Allah'ın ayetlerini idrak eder. Fiziksel ve ruhsal kalp böylece örtüşür. Kalp sağlığı, psikolojik sağlıkla derin bir ilişki içindedir. Depresyon, kalp hastalığı riskini artırır. Şükür, sabır ve tevekkül gibi manevi pratiklerse kalp sağlığını koruyan psikolojik faktörler olarak bilimsel çalışmalarda yer almaktadır. Kalp sesini bir bebek henüz rahimdeyken duyar. Bu ilk ses beyin ve kulak tam gelişmeden önce hissedilir. Anne kalbinin ritmi bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur. Bu da Allah'ın ilk bağı nasıl kurduğunu gösterir. Kalp ameliyatları yapılırken kalp durdurulabilir. Bu süre sınırlı tutulmalıdır. Çünkü Allah'ın çalışır halde bıraktığı bu sistemin durması uzun süre tolere edilemez. Tüm tıbbi bilgi bu sınırın etrafında şekillenir. Tüm bu gerçekler bize şunu gösterir. İnsan kalbi tesadüfen ortaya çıkabilecek bir yapı değildir. Elektrik, kimya, mekanik ve yazılım 4 ayrı mühendislik alanını tek organda birleştirmek yalnızca sonsuz bir yaratıcının eseri olabilir. Kalp atışı aslında bir tesbihtir. Madde ve ruh bir arada Allah'ı anar. Kalbiniz sizi uyurken bile onu hatırlar. Bu farkındalıkla her atışa bakmak, dünyayı farklı bir gözle görmektir. Beyin Mühendisi kanalı olarak bu videonun sonuna geldik. Kalbinizin her atışına biraz daha anlam yükleyerek ayrılmanızı diliyoruz. Allah'ın yarattığı bu muazzam sistemi paylaşın, çevrenizdekilerin de görmesine vesile olun.